Bugün yanımda Galatasaray Basketbol Yardımcı Antrenörü Gökhan Turan var. Gökhan nasılsın? Teşekkürler Kerem, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kırmadın, geldin. Biliyorum yoğun bir programdan geçiyorsunuz. Ondan dolayı sana teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Biraz senden dinleyebilir miyiz? Tabii, sen zaten söyledin şu anda bağlı olduğum kurumu. Galatasaray Spor Kulübü'nde basketbol branşında yardımcı antrenör olarak çalışıyorum. Buraya gelmeden önce yani nasıl antrenör oldum ben istiyorsan sana ondan bahsedeyim. Ben küçük yaşlarda basketbola başladım 6 yaşlarımda falan. O zaman tabii her çocuk gibi hayalim NBA'ye giden Türk oyuncu olmak gibi bir şeydi. O zaman daha hiç Türk bir basketbolcu gitmemişti. İlk Mirsad Türkcan gitmişti. Daha sonra Hidayet Türkoğlu vesaire yollar açıldı bütün oyuncular için ama öyle bir hayalle başlıyorsun. Çocuksun tabii, hayal kuracaksın bir şey için. Daha sonra 18-20 yaşlarına kadar oynadım bir şekilde ama o yaşlara geldiğimde bakıyorum arkadaşlarım smaç basıyor. Ben çembere değemiyorum. Koşuyorlar, hiçbirine yetişemiyorum. Böyle olunca yavaş yavaş düşünmeye başladım yani benden herhalde olmayacak. Biraz kafamda şey var çünkü yani bir şeyi yapıyorsan en iyisiymiş gibi yap. En iyisi olmayacağım. Belli oldu yani. Onu da görmek lazım. Öyle olunca ben dedim bu işin içinde kalmam lazım yani. Seviyorum bu işi. Topun peşinden koşturmayı. Madem oyuncu olamıyorum ne olabilirim? Antrenör olabilirim dedim. Kafama koydum onu. İlk bir sene falan düşündüm. Daha sonra işte oynarken bir anda antrenörlüğe kaydım. Ankaralıyım. Ankara'da Türk Telekom'da çalıştım. Daha sonrasında Galatasaray'a geldim 2015 yılında. 8 sene bir Galatasaray'la birlikteliğim oldu. Ardından geçen sezon başında Darüşşafaka'ya geçtim. Ve sezon ortası başarılı bir dönem geçirdikten sonra Galatasaray'a tekrar bir transfer oldum. Yani biraz yuvaya dönmüş gibi oldum. Şu anda da Galatasaray'da devam ediyorum. Bu arada geldiğim ilk yılda 2015 yılında Avrupa Kupası kazandık ve onun kendim için bir şans olduğunu düşündüm. Yani böyle bir şansla geldim ben bu kulübe diye düşündüm. Sonrasında hayatım hep böyle devam edecek diye düşündüm ama devamı gelmedi. Olmadı yani. Tabii gönül hep olsun istiyor. Çünkü böyle bir yerde çalışınca hedef hep yukarıları oluyor. Şampiyon olmak istiyorsun. Finallere kalmak istiyorsun. Şu anda da önümüzdeki yıllarda finallere kalmak, şampiyon olmak için çalışıyoruz ekiple birlikte. Peki küçükken NBA'ye hedeflerken kimi göz önünde bulunduruyordun? Kim senin idolündü? Benim idolüm Michael Jordan değildi. Herkesin öyledir ama benim değildi. O zamanlar tabii en iyi oyuncu oydu. İşte Kobe Bryant vardı. Allen Iverson vardı. Gece kalkıp Philadelphia'nın maçlarını izlerdik yani. Kadrosunu ezbere sayabilirim o takımı. Ama benim idolüm Stojakovic'ti. Yugoslav. Daha sonra işte Sırp, Karadağ ayrıldı onlar. Sırplar da kaldı. Benim idolüm oydu. Çok iyi şut atıyordu. Ben de şut atmayı severdim. Güzel de atardım küçük yaşlarda. Hala şimdi birileriyle yarışabilirim yani. O seviyede olmasa da yine yarışabilirim. Kazanırım, kaybederim ama severim şut atmayı. O da o zamanlar NBA'nin en iyi şutörlerindendi. Ben de kendime ona örnek almıştım. Hatta NBA'nin internet sitesine girip takımın sayfasına girip oradan wallpaper'lar vardı. Onları alırdım. Bilgisayarımın arka planı yapardım. Benim için idol gibi olan oyuncu oydu. Onun gibi olamadım. Olamam da zaten. 20 santim fark var aramızda. Öyle de olamayacağımı gördüm. Sonrasında işte antrenörlüğe devam ettik. Şu anda da öyle devam ediyor. Bana da güzel bir anekdot verdin. İşte sen söylerken hatırladım. İşte ilk öğretim, orta öğretimdeyken bizim okulun kütüphanesine gidip girdiğimiz bilgisayarın wallpaper'ını değiştirirdik. Ben hep Allen Iverson yapardım. Böyle şey, onun bir tane 76ers'la böyle bir logosu falan oluyordu. Hep onu değiştirirdim. Geceleri kalkıp dediğin gibi izlerdim. Bir de boy demişken hani dedin ya benim boyum kaldı, işte Stojkovic'in 20 santim daha uzun. Mesela Allen Iverson çok kısa duruyor ama aslında adam 1.84 boyunda. Boy halen ciddi bir faktör mü yoksa oyunda değişiyor, evrimleşiyor mu bu konuda? Oyun değişiyor, evrimleşiyor. Çok nadir oyuncuları çıkarırsan aslında kısa oyuncuların dominant olduğu bir spor dalı bu. Baktığında eskiden işte 1.80 oyuncuya kısa derlerdi ama şimdi 1.80 oyuncunun bir yeteneği var ve birçok kişiden daha iyi oynayabiliyor. Eskiden Spatvet vardı mesela yani. Smaç şampiyonu olmuştu. Kaçtı boyu? 1.75 mi? 1.70 mi? O kadar bir şeydi. Allen Iverson kaçtı? 1.84. Evet, değil mi? 1.84. Yetenek başka bir şey. Yani o çok da önemli değil yani orada bence. Uzun oyuncular tabii daha çok olduğu için. Çünkü fiziksel bir oyun oynanıyor. Ne kadar uzun olursan, ne kadar çok yer kaplarsan daha iyi olabiliyor. Kısa oyuncu özelliklerin olup uzun boyluysan çok büyük avantaj. Şimdi mesela Nikola Jokic diye bir adam var. Veya onun benzeri bizim kendi oyuncumuz var, Alperen Şengün. Çok iyi pasörler. Şimdi baktığın zaman iyi pasörler kim basketbolda? Kısalar. Ama şimdi uzun pasörler çıktı. Onlar çok daha değerli oyuncular haline geldi. Bu yüzden kısa da olsa uzun da olsa önce bir yetenekli olsun, bir de akıllı olsun. Öyle olduğu zaman hakikaten işler
oluyor. Şutta da derler ya hani böyle teknik anlamda bazılarının tekniği çok kötüdür ama potaya sokar yani. Birkaç tane çok böyle eksantrik örnekler de var. Mesela küçükken çocuklara işte şutun nasıl atılacağı öğretilir değil mi? Ama işte Stephen Curry dediğin adam NBA'nin en üçtür. Şuradan atıyor yani şutunu. Adam orada nasıl atıyor? Bir yerden sonra artık isabet oranı ne kadar yüksekse öyle de bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi açımdan sadece. Elbette küçükken bir şeylerin doğru olması için çabalayacağız, göstereceğiz, öğretmeye çalışacağız ama belli bir yaştan sonra artık isabet oranı nasıl yüksekse öyle kalması bence daha iyi. Atamıyorsan zaten problem var. Yani onu değiştirmek lazım ama kötü bir şut stiliyle de iyi isabet yakalıyorsan onu da bence çok kurcalamaya gerek yok orada. Antrenörlük kariyerinde daha çok yetişkinlere, 18 yaş üzeri profesyonellere mi antrenörlük yaptın yoksa çocukta var mı? Ben başladım, yani çok kısa bir dönem çocuklarla çalıştım ama daha resmi anlamda profesyonellerle çalıştım hep. 13-14 senedir antrenörlük yapıyorum. Bir alt ligde de çalıştım, Süper Lig'de de uzun yıllardır çalışıyorum. Benim için profesyonellerle çalışmak daha ideal geliyor çünkü daha stratejist oluyorsun, daha işin teknik taktik tarafındasın. Küçük çocuklarla çalıştım mı daha eğitici ve öğretici olmak gerekiyor. Çünkü altyapılarda yani 18 yaş altına altyapı diye tabir ettiğimizde orada biraz çocuklara maç kazanmaktan çok elbette maç kazandıracaksın ama eğitici, öğretici olmak daha önemli. Çünkü büyüdüklerinde 18 yaşını geçtiklerinde zaten işi bilenlerle karşılaşacaklar. Çünkü hakikaten başka bir dünyaya giriyorsun. 14-15 yaşında hep kendi yaşıtlarınla oynuyorsun. Ama 18 yaşını bir geçiyorsun işte 30 yaşındaki adamla da oynuyorsun, 32 ile de oynuyorsun. Şimdi 30 yaşındaki adam 12 sene önde senden yalamış yutmuş zaten her şeyi yani. Senin öğrenmen gereken her şeyi biliyor adam. O yüzden o öğretim düzeyinin yüksek olması lazım ki altyapıda çalıştığında bir üst seviyeye çıktığında da rakiplerle de baş edebil. Orada bir de şunu fark etmiştim basketbolla ilgili. Lütfen hani yanlışsam düzelt. 30 yaş üzeri olmak futbolun aksine avantaj olabiliyor. Çünkü o yani 10 yıllık, 12 yıllık deneyim hani bazı basketbolcuların işte 30'undan sonra böyle en iyi seviyelerine ulaştığını fark etmiştim diye düşünüyorum. Yani tabii yanımda antrenör varken sorayım. Anadolu Efes en son Euroleague kupasını kazandığında en iyi oyuncularından biri Krunoslav Simon'du, Hırvat oyuncu ve belki en yaşlı döneminde basketbolu bırakmadan önce en iyi basketbolunu oynuyordu. Olgunluk başka bir şey basketbolda. Ne kadar olgun olursan o kadar daha mantıklı düşünebiliyorsun. Belli bir yaşa geldikten sonra şimdi 25 yaşında olduğun zaman heyecanlısın. Onu da yaparım, bunu da yaparım, koşarım da, uçarım da, kaçarım da diyebiliyorsun. Ama 35 yaşına geldiğin zaman ne yaptığını zaten biliyorsun. Ne yapamadığını da biliyorsun. Ve iyi yaptığın şeyi daha iyi yapmak için çabalıyorsun. Bence o belli bir yaşı geçtikten sonra oyuncularda daha efektif olmalarını sağlıyor ne yaptığını bilmek. İş dünyasında da öyle. Yani 30'larına geldiğinde bence ayrı bir seviye açılıyor. Yani 20'lerinde tam ne yaptığını bilmiyorsun yani. İş dünyasında da şimdi yani 20'lerin sonlarında bile olsan risk almak kolay. Ama daha 40'lara doğru geldin mi doğru bildiğin şeyi yapmak istiyorsun. Ben öyle düşünüyorum yani. Kesinlikle. Orada da neyi fark etmiştim biliyor musun? Belki farklı bir branştan örnek vereceğim. Mesela futbol 34-35 yaşına doğru geldiklerinde elit sporcular inceliyorlar. Mesela diyor ki adam artık hani benim vücut kitlemi bu vücut taşıyamayacak ben inceleyeyim diyor. Yani mesela işte bunu Drogba'da görmüştüm. Ronaldo aynısını yaptı keza. İşte ve dediğin gibi bazı iyi olduğu şeyi buluyorlar. Atıyorum kafa topuysa kafa topuna odaklanıyor. İşte atıyorum driblingi azaltmaya başlıyor yaştan ötürü. İşte ve oyununu ona göre evrimleştiriyor. O bana çok zekice ve çok klas gelmişti. Yani biraz da neyi yapamadığını bilmiyorsan eğer ve onu yapmaya çalıştığında başarısız oluyorsun zaten. Yani aynen. Yapamadığın şeyi yapamazsın öyle her istediğinde. Başarısız olduğun zaman da dışarıdan izleyen biri diyor ki ya diyor işte atıyorum futbolda topa bak nereye vuruyor ya diyor işte. Adam vuramıyor yani ona. Onu bilmiyor ama hala ben yaparım diyor. Vuramadığı zaman hop eksi yazdı sana. Ama artılarını ne kadar çok tutarsan insanların gözünde o kadar göze hoş gelen bir spor yapıyor oluyorsun yani. Futbol, basketbol, voleybol neyse ne istersen. Kesinlikle. Bu arada bu konuya girmişken şimdi Türkiye futbol odaklı bir ülke ya. İşte bunun muadillerini de sayarız. İşte Meksika'dır, Brezilya'dır. Bir sürü muadili var. Avrupa'da da var. Asya tarafında da var. Ona rağmen Türkiye'de bir basketbol ekolü oturdu. Yani işte NBA'ye oyuncu veren, işte Avrupa liglerinde şampiyonlukları kovalayan takımları olan bir ülke Türkiye. Bunu nasıl başardık? Bence bu oyuncuların, jenerasyonların daha çok işte altyapıdan gelen, onların yetiştirilme tarzı, daha işte elit düzey, nasıl elit düzeye ulaştırabiliriz? Bunlar geçmişteki altyapıda çalışan antrenörlerin başarısı. Daha ilerleyen seviyede de insanları kazanmaya odaklı
çalıştıran insanların başarısı diye düşünüyorum. Yani bu basketbolda da, şimdi voleybolda da, tam işte futbolda da mesela biz bir turnuva ülkesi izleriz hep böyle. Baktığın zaman da işte reklamlar, normal bir yılda bir reklam göremezsin milli takım sporları ile ilgili ama baktığında işte bir turnuva gelir. İşte şimdi şampiyona var futbol. Hemen bir reklamlar olacak. İşte basketbol, dev adam. Turnuva vardı. Öyle bir şey çıktı. Filenin sultanları. Hop bir tane reklam geliyor. İnsanları da işin içine çekmeye çalışıyorlar. Sonunda da başarı geldiği zaman insanlar hem bununla gurur duyuyor hem daha çok takip etmeye başlıyor. Ve bir kere başarı geldikten sonra da bu sefer insanlar ilgisini kaybetmiyor. Hala takip etmeye devam ediyor. Tabii ki hani bizim ülkemizde biraz günlük başarı çok kovalanıyor. Yani uzun vadeli çok şeyler düşünülmüyor. O günlük başarıyı da bir şekilde aktif tutmak lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarısız olduğun zaman ya bunlardan da zaten bir şey olmazdı diye yani sokaktaki kahvede de insanlar konuşuyor, kafede de konuşuyor. Yemek yerken de bir sohbetin arasında bir yerde illaki spora geliyor muhabbet. Ama başarılı olduğun zaman ya gördün mü bak işte Vargas'ı görüyor musun nasıl smaç yapıyor bak 100 kilometre hızlı vuruyor falan. İnsanlar bunu konuşuyor işte. Ne kadar başarılı olursan o kadar çok konuşuluyorsun. Bir çocuk NBA'ye gitmek istese, Türkiye'de doğmuş birisi ve yeteneği de var diyelim, çalışmayı da seviyor. Nasıl bir yoldan ilerlemesi gerekir? Bir kere önce hayal kuracak. Yani her şey eğer hedefi belliyse ben bunu istiyorum diyorsa yolda olmayabilir tabii. Ama olduğunu biliyor, yetenekli, oraya doğru gidecek. Çalışmalarını da çok iyi yapıyor. Profesyonel olma seviyesine geldiğinde doğru yerde olması önemli. Çünkü genç oyunculara forma şansı çok kolay verilmiyor. Çünkü önünde daha iyi yabancılar da oluyor, daha yetenekli Türkler de oluyor. Ama antrenmanlarında kendisini gösterdiği zaman yani bütün koçlar iyi olana şans verir. Ve maça geldiğinde de o şansı iyi kullandığında bir şekilde gözler üstüne geliyor. Doğru yerde doğru zamanda olmak önemli. O zaman insanların işte NBA'in scoutları var. Ne kadar çok oynarsan, ne kadar kendini insanlara gösterebilirsen o zaman bu scoutların ilgisini çekiyorsun. Sadece NBA için değil yani bu Avrupa'da da böyle, Türkiye içinde de böyle yani. Daha düşük seviye bir takımda oynuyorsundur, çok yeteneklisindir, insanlar seni görür. Daha iyi bir takım almak ister yani. Bunların örnekleri de yaşanıyor zaten hem yurt içinde hem yurt dışında hem NBA seviyesinde. İyi bir yerde, doğru yerde oynuyorsan, şansını iyi kullanıyorsan kimse kör değil yani. İnsanlar seni görüyor, izliyor, biliyor ne olduğunu. Daha sonrasında bu yol açılıyor sana işte. En son NBA temsilcimiz Alperen Şengün. Şu an NBA'in önemli oyuncuları arasında. NBA'ye gitmeden önce çok iyi performans sergiledi Türkiye'de. Daha sonrasında işte draft oldu. Gitti, çalışarak şansını iyi kullandı. Hala da çok çalışıyor eminim. Ve oranın önemli oyuncuları arasına geldi. İnsanlar Jokic'le kıyaslamaya başladı onu ki Jokic NBA'nin en önemli 3-5 oyuncusundan biri. Bunlar önemli şeyler ama bunların hepsinin başında bir hayal kurmak var, iki çok çalışmak var. Üç doğru yerde doğru zamanda olmak var. Evet. Bir de mesela futbolla çok iç içe olduğum için bu kıyaslamayı yapacağım. Genelde futbolda genç oyuncuların aileleri çok karışıyor. Yani böyle işte benim çocuğumu şu mevkide oynatın, daha çok oynatın falan gibi. Ama sanki basketbolda böyle bir kültür yok değil mi? Aileler karışmıyor gibi geliyor dışarıdan. Daha küçük yaşlarda bence karışıyorlar. Hani işte çocuğum şöyle oynasın, böyle oynasın falan diye ama takımlarda oynayan oyuncuların hedefi profesyonel oyuncu olabilmek. Profesyonel oyuncu olmak istediği için de bir şekilde artık 18 yaşına geçtikten sonra X, Y, Z bir takımın kadrosuna girebilecek seviyeye geldiğinde artık aileler orada çok fazla işin içinde olmuyorlar. Ailesi menajerliğini yapıyordur, o başka bir şey tabii. Tabii. Onlar başka bir hikaye de profesyonel olduktan sonra artık bir takıma mensup bir oyuncu olduğu için oradaki her şeyi kabullenmek, kurallara uymak, çok çalışmak, daha iyi oyuncu olmak için çok çalışmak ve kendisine bir şekilde şans yaratmak zorunda. Artık aileler oralarda çok fazla işin içerisine giremiyor. Çünkü basketbolda 12 kişi sahaya çıkıyorsun. Belki kadron 15 kişi. Yarıştığın 14 tane adam var. De ki hadi bunların yarısı uzun, yarısı kısa. 7 tane adam var. Onu da böl. Önünde 4 tane rakibin var. Yani sen o 4 rakipten daha iyi olmak için çalışmak zorundasın. Aile ne derse desin yani. Belki o 4 rakipten bir tanesi Avrupa'nın en iyisi. Onu bilemezsin. Bir basketbolcunun peki meziyetlerini geliştirmeye çalışırken özellikle böyle bir süreçte her şeyin profesyonel yönetildiğini düşün. Ne yapması lazım? Yani daha çok fonksiyonel mi çalışması lazım? Ağırlık mı çalışması lazım? Basketin dışında.
Hani kendi kondisyonunu geliştirebilmesi için. Şimdi mesela şu süreçte fiziksel gelişime çok önem veriyor oyuncular, özellikle yukarıya yükselirken. Ama ben bu fundamental dediğimiz toplu olan beceriler, belki topsuz olan ayak fundamentalları, bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar üzerinde de oyuncuların durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fiziksel yeterlilik bir şey, evet, sana bir avantaj sağlıyor. Ama şimdi kas kütlesi olduğun zaman da topu yere vuramıyorsan o sana bir fayda sağlamaz. Yani onun dengesini güzel kurmak lazım bence. O yüzden basketbol sahasında, parkede çalışılan işlerin de belli bir seviyede yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani şut atamıyorsundur, oturursun bir yaz, oturmasın tabii de çalışırsın. Bir yaz boyunca şut çalışırsın, stilini düzeltmeye çalışırsın, isabet oranını yükseltmeye çalışırsın. Eksik olan neyin varsa onun üzerinde durursun. Ben mesela çalışmayı çok sevmezdim. Yani işte güzel böyle topla mopla güzel oynuyorum ama böyle fiziksel çalışmaya gitmezdim. Gitsem belki oyuncu olurdum, bilmiyorum. Almazdım da herhalde yani. Ama sevmezdim. Yazın ben tatil yapardım. Arkadaşlarım girerdi işte ağırlık salonuna. Programlarını alırlardı. Ağırlıklarını çalışırlardı. Güzel işte çabukluk çalışmalarını yaparlardı. Ayakları da hızlandı. Kas kütleleri de arttı. Ben tabii tatil yaptım. Ben denize girdim, güneşlendim. Olmadı o yüzden. Bulunduğun ligi tempo belirliyor. Mesela atıyorum Türkiye Ligi ile Premier Ligi karşılaştırdığında Premier Lig'in temposu Türkiye Ligi'ne göre bir 5 kat daha yüksek. Basketbolda öyle farklar var mı? Yani hep şunu bilirim, klişe bir laftır. Hani Avrupa'da daha sert basket oynanıyor Amerika'ya kıyasla derler. Hani daha fiziksel, daha zor bir Tabii basket Amerika'da var. NBA orası bir entertainment, yani orada başka şeyler var. İnsanlar işte NBA finalleri oynanıyor şimdi. Luka Doncic'i izlemeye gidiyor. Jason Tatum'u izlemeye gidiyorlar. Avrupa'da başarı ön planda. Maç kazanman lazım yani. NBA'de bazen şeyler var işte. Draft sırası alabilmek için maç kaybediyor takımlar. Evet, yani. evet, evet. Orada başka bir dünya var. Ama elbette ki bir basketbol oynanıyor. Onu kimse inkar edemez yani. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Yani oynadığın her maçı kazanmaya çıkıyorsun. Soru neydi? Tempo acaba yani mesela temposu farklı mı? Yani Avrupa ile Tempo farklı. Şimdi Amerika'yı mesela kıyaslayalım. bizim kendi ligimizde de işte Türkiye'de işte Süper Lig var, bir alt lig var. İşte Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Basketbol 2. Ligi var. Sonra daha sonra gelen işte bölgesel lig var. Hepsinde farklı bir basketbol oynandığını söylemek mümkün aslında şimdi. Mesela bizim bir alt ligde çok sert bir basketbol oynanıyor. Daha böyle işte kemik sesleri geliyor. Ama Süper Lig oynadığınız zaman biraz daha akıllı olmak lazım. Daha teknik, taktik işin içine çok giriyor. Avrupa'da baktığın zaman da işte çok hızlı basketbol oynayan ülkeler var işte. Sürekli böyle transition, geçiş hücumları dediğimiz basketbol oynamayı seven ülkeler var. Böyle hızlı basketbolu seven. Bizde de yani tam böyle ekol diyemem de yani her koçun kendi bir tarzı var aslında. Hızlı basketbol oynatmayı seven de var. Daha yarı saha oynayayım, sete set hücum edeyim. Bir şekilde oradan ben sayı bulurum diyen koç da oluyor. O biraz koç da tercihi. Koçun tercihiyle alakalı oluyor o seçimler. Sonuçta çünkü koçlar da kendilerini geliştirmek için birçok şey yapıyorlar yani. Şimdi Avrupa'da bir basketbol oynanıyor, Amerika'da bir basketbol oynanıyor evet ama işte koçlar da bunları izliyorlar. Yani İspanya Ligi, Meksika dedim mesela demin işte Meksika Ligi de izleniyor. Oradan işte bir şeyler öğrenebiliyorsun yani. Neyi nereden öğreneceğini bilemiyorsun. Atıyorum işte Yeni Zelanda Ligi'de bir şey izliyorsun, bir şey görüyorsun, öğreniyorsun. Ben böyle yapabilirim diyorsun. Kaldı ki işte koçlar için mesela özellikle antrenörler için seminerler düzenleniyor. Türkiye'de her sene uluslararası seminer düzenleniyor. Yabancı katılımcılar oluyor. Onlar güzel dersler veriyor. Yani aslında her yerden bir şeyler alma imkanın var bu meslekte. Neyi kendine alıp kendini uyarlamak istediğine sen karar veriyorsun tabii. Neyin iyi olacağını da deneme yanılmayla bazen görüyorsun. Bazen tecrübelerinle sabit kalıyor bu. Ama işte her antrenörün bir felsefesi oluyor ve inandığı yolda devam ediyor. Aslında o zaman şunu diyebiliriz değil mi? Ligden çok antrenörün vizyonu oturtmak istediği tempo daha önemli oluyor. Tabii yani şimdi bir tane maç yapıyorsun işte A sporla B spor maç yapıyor. Profesyonel seviyede şimdi B spor çok hızlı basketbol oynayalım. A spor ona göre bir strateji belirleyecek yani. Şimdi A spor demiyorum spor kanalı gibi oldu da B spor C spor olsun. B spor işte C sporun oynadığı basketbola göre bir strateji belirliyor. Savunmada veya hücumda. Maç içi de değişkenler oluyor. Veya işte koç mesela ben çok sert bir takım kurmak istiyorum. Savunmacı olacağım işte her maç 60 sayının altında yemek istiyorum. İşte daha fazlasına izin yok. Öyle koçlar oluyor. Hepsi farklı bir yöntem. Yani basketbolda tek bir doğru yok derler. Hakikaten öyle. Yani bir de hatalar spordur derler. Amaç hep rakibi hataya zorlamak.
Hataya zorladığın yerde de onu avantaja çevirmen gerekiyor. Öyle öyle maçları ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Peki şans ne kadar içinde? Şans bence var yani. Mesela oyuncu ile ilgili söylediğim işte doğru zamanda doğru yerde olmak. Onu da aslında şansa yorabilirsin. Basketbol maçlarını izliyor musun? İzlerdim. Yani bu ara izleyemiyorum. Kaç sene önce? 3 sene önce mi? 4 sene önce mi ne? Los Angeles Clippers'la Toronto Raptors maçında Kawhi Leonard'ın bir basketi var. Top çembere çarpıyor. 3 kere daha sekiyor, giriyor. Şimdi bu şans ama bunun arkasında bence çok çalışmak da var. Yani o top işte panya dediğimiz o karenin köşesine de çarpabilir. Adam bir şekilde onu eli Joel Embiid'in üstünden atıyor. Atıyor. Çok çalışmanın getirdiği bir şekilde doğru yere atıyor. Şans sayesinde de belki o top 3 kere 4 kere pota üstünde sekiyor. İzlemeni öneririm yani. Çok böyle hatta ikonik bir fotoğraf vardır böyle basket olduktan sonra. İzleyeceğim. Seyircilerin de böyle değişik fotoğrafları var böyle tabii. Öyle ikonik bir an olduğu zaman her yere odaklanıyorsun, bakıyorsun böyle burada ne olmuş, şurada ne olmuş falan. Güzel yani o yüzden takım olarak da şans olması lazım. Mesela işte turnuva oynuyorsun, Avrupa Kupası oynuyorsun. Ligler için söylemiyorum. Eşleşmeler önemli. Yani zayıf bir grup oluyor, sert bir grup oluyor. Sen sert grupta böyle arkalarda kalabilirsin ama zayıf grubun daha yukarıda bitiren zayıf bir takımıyla eşleşebilirsin. Yani o da bir şanstır. Onu şansa yorabilirsin. Ama sahada oynanmadan kazanılmıyor. Ne kadar şans da olsa eğer yeteri kadar çalışmıyorsan o şans sana gelmiyor. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela sahanın ortasından son saniye basketleri oluyor ya. Evet. Bazen bir ara çok fazla oluyordu. Ben böyle, Ama emin ol oyuncular antrenmandan sonra onu atıyorlar. onu kesinlikle ya. Deniyorlar. O kadar belli ki çünkü Deniyorlar artık yani. böyle sürekli olmaya başlayınca dedim ki bunlar kesin antrenmanlı. Yani çalışıyorlar yani. Şey yapıyorlar canım hani böyle eskiden böyle sokakta top mop oynarken işte gazozunda bir şey oynuyor falan derler. Oyunculardan antrenman bittikten sonra gazozunda bir orta sahadan atarlar. Mesafeyi uzatanlar olur. Daha uzaktan deneyenler olur. Ve yani 5'te 5 atanı da gördüm ben. Hadi orta ya. sahanın gerisinden. 5'te 0 atanı da gördüm de yani. İnsanlar hem eğlence olarak onu yapıyorlar. Bir de o baktığın zaman aslında maç sonunda yaşayabileceğin bir enstantane. Olabilir yani. Top bir anda senin elinde patlar. Bir saniye kalmıştır. Ne yapacağım? Atacağım ben onu. Tabii, Nasıl atacağını biliyorsan, o topun nasıl gideceğini daha önceden deneyimlediysen bir şekilde oluyor zaten. Senin çalıştırdığın en ilginç basketbolcu kimdi? Güzel. Ne konuda? Şimdi oyunculuk konusunda ama daha böyle... Oyunculuğuna birazcık daha ağırlık verelim. Hiç düşünmedim öyle biliyor musun? Yani çok iyi oyuncularla çalıştım ama hani böyle bu ilginçti, bunun şöyle özellikleri, meziyetleri vardı falan diye hakikaten hiç düşünmedim öyle ya. Galatasaray'daki ilk yılımda Stefan Lazme diye bir oyuncuyla çalıştım yani. Muazzam profesyonel. Gabonluydu. Hatta espri yapardı bize. Aubameyang'dan sonra en ünlü Gabonlu benim diye. Basketbolu bıraktı şimdi. O zamanlar fiziksel yani çok zayıf bir oyuncuydu ama kondisyonu çok yüksekti yani. 40 dakika oynadı, 40 dakika oynardı. Ve bazen 2 saat antrenman yapardık. Antrenman biterdi. Bir yarım saat daha kendi atardı. Kendi özel atışlarını. Hiç aksatmadan yapardı. Aslında profesyonel sporcuların da bunu bence her antrenman sonunda tekrar etmesi lazım. Çünkü maçta yaptığın atışı yorgunken ne kadar çok tekrar edersen maçta da yoruluyorsun yani. Kimisinin enerjisi 30 dakika oluyor. Tabii kondisyoneller onu yükseltmek için çalışıyor. Ama 40 dakika oynayan bir oyuncu 40. dakika top geldi eline atman lazım. 2 saatlik antrenmanın sonunda onları yapıyorsan bir 15-20 dakikada bu sana avantaj sağlıyor mesela. Hiç aksatmazdı, yapardı. Benim hoşuma gidiyor yani. Öyle profesyonelleri görünce insanları teşvik de edebiliyorsun. Şimdi bu adam çıkıyor 30-35 dakika top oynuyor. Geliyor antrenmandan sonra bunları atıyor. Muazzam bir şey yani. Evet. Peki en problemlisi? İsim vermene gerek yok. Sadece yaşadığın bir anekdotu. Zaten problemli oyuncular olduğu zaman bir sezon devam edemiyorsun. Anlatmayayım ya şimdi. Olmaz. Şimdi Gökhan elinde sınırsız kaynak var. Zamanda da geriye gidebiliyorsun. Bize ilk 5 yap. Ve baş antrenörsün. Valla şimdi oralara şeyi falan da almak lazım. Yok Will Chamberlain falan oralara da girmek lazım ama istediğini alabilirsin. alamam o kadar hatırlamıyorum ben. O kadar da izlemedim onları. O yüzden daha böyle 90'lardan sonra düşüneceğimiz zaman ben şimdi hani küçükken hayalini kurduğum adam Stojkovic demiş. Onu oraya koymam lazım. Tamam. Stojkovic 1. Stojkovic. Onu mesela 3 numaraya koysak böyle 3-4 diye. Garda Jason Williams hayranıydım. Bayılırdım. Garda Jason Williams koyarım. Çünkü şey böyle spektaküler hareketler yapmayı sever. Daha böyle siyahi basketbolcu gibi oynardı. Garda onu koyarım. 2 numaraya Kobe Bryant'ı koyarım. Jordan'ı yedik bu arada. Yani tarihin en iyisini yedik bu arada ama şeyi seviyorum. Jokic'i seviyorum. 5 numaraya onu koyarım. Yani bugünün şartlarında.
Yanına da 4 numara kimi koyalım? Karl Malone koyalım ya. Yani. Bu arada John Stockton'ı yedik ya. Şeyi alacağız diye. Jason Williams'ı alacağız diye. Yedik vallahi. Ama dedim 90'dan sonrakiler olsun dedim. Ya. Orada çok büyük adamlar var şimdi. Bunu saymayalım. Burayı kesiyoruz. Çok var. Oradan çıkamayız ya. Çok isim var yani. John Stockton asist kralı adam NBA'de. Evet. Yedik yani. Euroleague için, Avrupa ligleri için ilk beşini saymanı istesem? Bu sezon değil değil mi? Böyle bir 3-5 sene geriye de gidebilirim. İstediğin gibi. Şimdi tabii yani Türk takımı olarak Anadolu Efes ilk kere üst üste şampiyon oldu. Oranın bir güzel guard ikilisi var. Shane Larkin'le Vasilij Micic. Onları bence oraya almak gerek diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'yı domine ettiler beraber. Yanlarına bu sene Panathinaikos'ta Kendrick Nunn diye bir oyuncu var. NBA'den geldi. 3 kartlı bir sistemde. Güzel bence. Üçlü kısa olurlar ama güzel olabilir. 5 numaraya Tavares'i koyalım Real Madrid'den. Çok uzun. Kısalar da hani savunma yapamazsa arkada işte terlikle bekler, gelen topu bloklar. 4'e de Nicola Melli'yi koyalım Milano'dan. Yani çok artık biraz daha eski o prime time'ını yaşamasa da hala bence iyi, önemli oyunculardan. Böyle de bir ilk 5 yapalım oraya. Güzel. Ha tabii geniş düşünsem daha farklı isimler çıkar veya sen belki bana bir sufle verebilirsin. Bak şu da var diye. Değiştirebiliriz yani açığız onu. Evet, ben beğendim ilk beşi. Peki Gökhan için bir sonraki hedef ne? Ne yapmak istiyorsun? Yaşın genç, antrenörsün, Galatasaray'da yardımcı antrenörsün. Hedefin ne? Şu an için içinde bulunduğum ekipten çok memnunum. Yani birlikte kazanacağımız başarılara açım açıkçası. Açığım da. Ama tabii bir yerde baş antrenör olma isteği gelecek. Benim amacım şu anda Avrupa'nın en iyi ligi Euroleague. Euroleague oynayan bir takımda bu uzun süre eğer başarılı bir şekilde çalışabilecek bir şans yakalayabilirsem bunun içinde bulunmak benim için çok iyi olur. Yani hedefim öyle diyebilirim. Öyle NBA gibi bir hayallerim yok burada. Topa başladığımda vardı ama antrenörlükte yok. O işler öyle çok kolay olmuyor çünkü. Ama Euroleague oynayan bir takımda eğer var olabilirsem bu benim için güzel olur. Aslında ilk Galatasaray deneyimin gibi. O zaman Euro Cup oynadık Euro Cup, ilk senemde. Bir sonraki sene Euroleague oynadık. Hep bu devam ediyor olsa süper olur. Ama tabii nerede çalışırsan çalış hep en iyisi gibi çalışacaksın. Kupaların çok fazla ne oynadığının bir önemi yok. Kazanmayı oynuyorsun ama hani bizim işte top level dediğimiz Euroleague olduğu için Avrupa basketbolunda orası önemli bir yer. Yıldız oyuncuları nasıl yönetiyorsun? Yani yıldız oyuncuları yönetmek çok kolay değil. Bir kere oyuncunun, koçun patronluğunu bence kabul etmesi lazım. Sonuçta bir koç var, direktifleri veren bir insan var. Bir de yıldız oyuncu var. Yıldız oyuncu hep sahada kalmak ister. Yorulduğunda çıkar. Çok top kullanmak ister. Çok sayı atmak ister. Burada bence önemli olan hani koç ona ne kadar imkan alanı sağlıyor. O alanın ne kadarını kabulleniyor veya ne kadarını daha fazla istiyor. İyi oynar, kötü oynar. Kötü oynarsa bu sefer koçun ona her türlü şeyi söyleme hakkı var. Atıyorum, koç verdi ona alanı. Kötü oynadı. Bu sefer koç istediğini alabilir oradan. İyi oynadığı zaman zaten onu hala kullanmaya devam eder. Yani yıldız oyuncularda böyledir. Biraz nabza göre şerbet gibi. Orta yolu bulmak lazım bence. Evet. Çünkü yani yıldız oyuncu aslında antrenörlükte yani insan yönetimi çok önemli. Yani insanları ne kadar, şimdi 5 kişi oynuyor, 12 kişi var. 12 tane farklı insan psikolojisini yönetiyorsun aslında. Oynamayanı da var. 2 dakika oynayanı da var. 35 dakika oynayanı da var. 30 dakika beraber oynayanı var. Hepsi bambaşka psikolojideki insanlar. Onların hepsini bir arada tutmak meziyet bence. Bu konuda kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Hani psikoloji tarafında, insanı anlama konusunda. Ya psikoloji okumadım ama şimdi anlıyorsun şimdi insanlar bir kere uzun süre çalışan insanlardan şeyi öğreniyorsun. Ne tepki verecek bana burada. Şimdi bazılarının önüne siyah perde iniyor. Anla sen yarım saatte konuşsan duymayacak ki seni. Dinlemiyor. Duymuyor zaten. Aynen. Ama bazıları zaten adrenalin çok yüksek olduğunda işte o kalp atımızı çok yükseldiğinde kime ne anlatırsan anlat dinlemez ki. Yani mesela onu öğreniyorsun. Dinlemez abi şimdi adam boks ringindeyiz işte. Boks maçında yani ulan darbeyi yemişsin, yumruğu yemişsin şeye. Alnına işte yanağı yemişsin yumruğu. Ondan sonra adama geldi anlat. Adam seni duyuyor da zaten 5 kelime söylüyorsan ikisini anlıyor. Burada milli boksör bir arkadaşımız var işte. O da kendi çocuklarını yetiştirip Beşiktaş üzerinden maçlara çıkarıyor. O da senin dediğini söylemişti. Round arasında tek yaptığım ne kadar iyi gittiğini söylüyorum. Stratejiyle ilgili çok şey vermiyorum demişti. Hani çünkü dediğin gibi zaten o kalp atışıyla yediği darbeyle
Hiçbir şey anlamıyor. Mesela yıldız oyuncu dedim, bazı koçlar şey yapar. Yıldız oyuncu oynuyordur. Bir oyundan çıkarır. Oyuncu söylenerek çıkar. Konuşa konuşa çıkar. Ama 15 saniye gelir. Bir dinlenir. Şey geçer. İşte 15 saniyede oyun duruyor. Bir şey oluyor. O 1,5 dakikaya falan çıkıyor. Nabzı normale döner. Tekrar oyuna sokar. Yani böyle o arayı iyi bulmak lazım bence. Öğreniyorsun zaten yani. Konuşa konuşa da nerede kime ne diyeceğini öğreniyorsun. Tabii. Çünkü şöyle bir şey, kötü oynayan oyuncu oyundan çıktığı zaman sen elini de uzatsan bir tane bir çakıyor sana böyle. Sinirli zaten adam. Bir de kötü de oynamış. Evet, Ne evet. yapacak? Tamam, hani bir top oynuyoruz, işte topun peşinde koşuyorlar. Belli bir düzen içinde oynatmaya çalışıyorsun. O başka bir şey. Ama bir yandan da insanları aynı sayfada tutmaya çalışıyorsun. Evet, Mühim evet. olan o yani. Evet. Ve yani şöyle de bir şey var. Aynı sayfada işte 5 kişi oynuyor sahada. İşte rakipten, bizim takımdan bakalım. 5 kişi oynuyor. Hangi 5 kişi aynı sayfada olacak? Onu da bulmak lazım. Evet. Bir de oyuncunun psikolojisini bilmiyorsun. Belki işte akşam hanımla kavga etti. Siniri bozuk. Çocuğun ateşi yükseldi. Sabah geldi. Sana da bir şey de söylemiyor. Söylemez yani. Çocuğun ateşi yüksek. Aklı orada. Onu da anlayamıyorsun zaten. Ay, kötü oynuyorsa başka insanlara şans veriyorsun. O 5 kişiyi bulmaya çalışıyorsun. Yani kim nerede verimli olacak aslında. İyiyim olan o. Gökhan, teşekkür ederim geldiğin için. teşekkür Çok güzel ederim. bir sohbet oldu. Umarım daha güzel maçlarda, daha güzel röportajlarda seni göreceğiz. Ben çok inanıyorum. Galatasaray'ı da bu sene özellikle takip edeceğim. Bekliyoruz maçlara. Teşekkür ederim, geleceğim.